El-Munkız mined dalal. Aklı karışıklar için kılavuz. Gazali. Çeviren Mevlüt Uyanık, Aygün Akyol. Seslendiren Aygün Akyol. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her risale ve makalenin kendisine hamd ile başlandığı Allah'a şükürler olsun. Salat, nübüvvetin ve risaletin sahibi Muhammed Mustafa'ya ve dalaletten hidayete götüren ailesine ve arkadaşlarına olsun. Şimdi ey din kardeşim, benden ilimlerin gayelerini ve sırlarını, mezheplerin ortaya çıkarttığı sorunları ve tehlikeli noktalarını açıklamamı istedin. Fırkaların amaç ve yöntem açısından zıtlıklarıyla birlikte birbirleriyle olan çatışmalarından sıyrılıp hakka ulaşma sürecinde çektiğim sıkıntıları sana anlatayım. Yine taklitçiliğin verdiği rahatlıktan kurtulup bağımsız sorgulamaya yükselmeye nasıl cüret ettiğimi işitmek istiyorsun. İlk olarak kelam ilminden nasıl istifade ettiğimi, ikinci olarak imamı taklitle hakkı idrak edeceklerini zanneden batıni öğretiyi benimseyenlerden nasıl tiksindiğimi, üçüncü olarak felsefecilerin yöntemlerini niçin hakir gördüğümü, son olarak da tasavvuf yolunu niçin beğendiğimi sana anlatayım. Hakikat bağlamında halk arasında yaygın olan çetrefilli konuları araştırmamın sonucunda ulaştığım özlü hakikatleri bilmek istedin. Yine birçok güzide öğrencim bulunmasına rağmen Bağdat'tan ayrılıp ilim öğretmeyi niçin bıraktığımı, uzun süre sonra da Nişabur'a ilim öğretimi için davet edilme sebebimi bilmek istedin. İsteğinde samimi olduğun konusunda ikna olunca zaman kaybetmeden senin taleplerini yerine getirmeye çalıştım. Allah'ın yardımını dileyerek, ona tevekkül ederek, onun desteğini alarak ve onun himmetine sığınarak derim ki, öncelikle şunu bilin, Allah sizin rehberliğinizi güzel, hakikat konusundaki önderliğinizi hoş kılsın. Mezhep imamları birçok konuda ihtilaf etmişler ve birbirleriyle çatışan yöntemler ortaya koydukları için insanlar dinler ve mezhepler konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Bu çoğunun içinde boğulduğu ve pek azının kurtulduğu derin bir denizdir. Her fırka kendisinin kurtuluşa eren olduğunu iddia eder. Her hizb kendi öğretisinden memnundur. Peygamberlerin efendisi salat ve selam onun üzerine olsun bu durumu bize haber vermiştir. Doğru söyleyenlerin en doğrusu şöyle diyerek bizi uyarmıştır. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak ve onlardan birisi kurtuluşa erecektir. Uyarıda bulunduğu husus gerçekleşmiştir. İlk gençlik yıllarında başlayıp yani 20 yaşına ermeden önce ergenlik döneminden şimdiye kadarki süreçte ki yaşım 50'yi geçmiştir, engin denizin derin dalgalarıyla cesaretle boğuşuyorum. Bu konuda hiç korkak davranmadım. Her karanlık meseleyi anlamaya çalıştım. Her müşkül hususa daldım. Her karışık durumla ilgilendim. Her fırkanın itikadını ayrıntılı inceliyorum. Her grubun takip ettiği mezhebin sırlarını araştırıyorum. Hangisinin hak, hangisinin batıl, hangisinin sünnete uygun, hangisinin bidat ehli olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bir batıninin batini öğretiyi benimseme sebebini öğrenmeksizin bırakmam. Bir zahirinin de zahiri öğretiyi benimseme gerekçesini anlamaksızın bırakmam. Bir felsefecinin felsefesinin özünü anlamaksızın bırakmam. Bir kelamcının da kelami öğretisinin ve mücadelesinin amacını anlamaksızın bırakmam. Bir sufinin de dinginliğine ulaşma bilgisini elde etmeksizin bırakmam. Bir abidin yaptığı ibadetlerin ona kazandırdıklarını anlamaksızın bırakmam. Muattıladan bir zındığın, zındıklığının gerekçelerini ve Allah'ın zatını sıfatlarından soyutlamaya götüren cüretin arka planını araştırmadan bırakmam. Yukarıda belirtilen hususların hakikatini idrak etmeye olan susuzluğum, ömrümün ilk yıllarından itibaren benim için bir alışkanlık ve adet haline geldi. Bu kendi seçtiğim ve tasarladığım bir şey olmayıp Allah tarafından benim karakterime yerleştirilen, yaratılıştan gelen doğal bir nitelikti. Neticede taklit bağından kurtuldum ve çocukluk çağımdan beri bende yerleşmiş olan akidelerin zincirlerini kırdım. Nasrani çocuklarının Nasrani inançlarına göre yetiştirildiğini, Yahudi çocuklarının Yahudiliğe sıkı sıkıya bağlı büyütüldüğünü, Müslüman çocuklarının da İslamiyet'e göre büyütüldüğünü gördüm. Resulullah'tan salat ve selam onun üzerine olsun rivayet edilen bir hadis işittim. Her çocuk fıtrat üzere doğar.
Sonra ebeveyni onu Yahudi, Nasrani ve Mecusi olarak yetiştirir. Bundan dolayı asli fıtratın hakikatiyle anne babamı ve üstadlarımı taklitle oluşan arizi inançların hakikatini araştırmaya içsel bir arzu duydum. Bu eleştirilmeden kabul edilen takliti öğretileri ve bunların başlangıçtaki ilk telkinlerini ayırt etmek gerekir. Çünkü bunların hangisinin hak olduğu, hangisinin batıl olduğu hususunda farklı görüşler vardır. Kendime dedim ki, ilim talep etme sebebim, işlerin hakikatlerini bilmek istememdir. Dolayısıyla ilmin hakikatinin ne olduğunu bilmek gerekir. Benim için yakini bilginin üzerinde herhangi bir şüphe barındırmayan, yanlış olma imkanı bulunmayan, vehim de barındırmayan bir bilgi olduğu ortaya çıktı. O kadar ki kalp böyle bir şeyin olmasına imkan vermez. Üstelik hatadan emin olmak, yakini bilgiye eşlik etmeyi gerektirir. Bu öyle bir yakınlık derecesidir ki biri onun yanlış olduğunu göstermeye çalışsa dahi, mesela bir adam taşı altına asayı da yılana çevrileceğini söylese, bu onda herhangi bir şüpheye ve inkara yol açmaz. Ben 10 sayısının 3'ten büyük olduğunu yakini olarak bildiğim halde birisi gelip bana bilakis 3'ün daha büyük olduğunu sana ispatlayacağım, tıpkı asayı yılana dönüştüreceğim gibi derse, bunu gerçekleştirse ve ben bunu yaptığını görsem, bu benim bilgimde herhangi bir şüpheye yol açmaz. Bunu nasıl gerçekleştirdiğine dair bir şaşkınlığın dışında bende bir değişiklik olmaz. Bu benim bildiğimde asla bir şüpheye yol açmaz. Bu şekilde bildiğim hiçbir bilgiye güvenemeyeceğimi anladım. Yakini bilgi içermeyen de ne doğrudur ne de güvenilebilirdir. Güvenilmeyen her bilgi de yakini olamaz. Safsataya kapılma ve ilimleri inkar bölümünde kaldık.